Bak Erkancığım, gördün mü? Çok tatlı kesti, Evet. bak. Evet arkadaşlar, şu an sevgili Yaşar abimizin bahçesinde kalem aşısı yapacağız. Kalem aşısından tercihimiz yarma aşı. Bu bir yaban kirazı. Evet Yaşar abi. Biraz daha. Şöyle tam eski yerinden. Evet. Biraz daha. Biraz daha. O zaman şöyle yapıyoruz. İyi mi? Gir abi, bayağı gir, derincene. Evet. Biraz daha gir. Tamam. Evet. Tam ortasına bir tane kalem hazırladık. Bunu sadece yarmak için, ayırmak için kullanıyoruz. Evet Yaşar abi, şuradan Evet. yavaş yavaş çekici çak. Yukarıdan Yaşar abi çaktıkça arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ayrılıyor. Evet Yaşar abi, çak çak. Yeter iyice. mi? Yok, biraz daha çak. Tamam, yeter. Olmazsa ayıracağız. Tamam. Bu arada da hem de Yaşar abiye aşı uygulamalarını gösteriyoruz. Şimdi buraya şu an aşı kalemlerini hazırlayacağım. Evet. Arkadaşlar, daha önceki videolarda bahsettiğim gibi, Yaşar abi tutar mısın? Bakın. Şunlar meyve gözleri. Bunlar şu parmakla gösterdiğim 2 yaşında. Bu geçen baharda süren. Şimdi biz şurasını kullanacağız. Burası parmakla gösterdiğim şu kısım hiç işimize yaramayacağız. Şuradan keseceğim ben şimdi onları. En genç yer oldu. Evet, en geçer. Buyur Yaşar abi, sen kes istersen. Evet, şuradan alıyorum. Evet, oradan kesiyoruz güzelce. Bismillah deyip. Evet. Bir sonrakini de alalım abi, şurasını. Evet, buradan alıyorum. Evet. Eskişehir Sulukaraağaç köyündeyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası rakım 1200 civarı. Evet. Herhangi bir patlama yok. Şimdi arkadaşlar, bunlar 30-40 santim civarında, bu şekilde uzun tutmayacağız. Daha önce gösterdiğim gibi. Aşı yaparken genelde aktif olarak 3 veya 4 göz bırakılır. Yaşar abi bak, aktif gözler. Şunları saymayalım, bu kesilecek şurada. 1, 2, 3. Şuradan kesebilirsin. Şuradan mı Evet, kesiyorum? 3. Şuradan alıyorum. Evet, oradan al. Bu bir gözlüğümüz. Evet. Evet arkadaşlar, şunları keseceğiz. Bakın şu kısımları kesiyoruz. Bunları aldık zaten. Aktif 3 göz olması gerekiyor. 1, 2, 3. Üçüncü gözden kesebiliriz. Şuradan Evet aldım. Yaşar abi. Çok fazla uzun olmasına gerek yok. Evet, bunları ben alayım. Evet. Gerekirse bunları elimizde kestiğimizin geri kalanı var. Duruma göre olmazsa tekrar şey yapabiliriz. Buraya ikisinden başka daha koyabilir miyiz? 3 tane falan koyabilir miyiz? Hayır abi, burada önemli olan, çok güzel bir soru sordun. Bakın, Evet. bu kalem maşalarında özellikle şurası kambiyum, şu yeşil kısmı. Burada bir kambiyum, yani bu kabukların birbirine değmesi gerekiyor. Bir tane buraya, şuraya. Evet. Bir tane de arkadaşlar şu hemen arka tarafta, oraya koyabiliriz. Üçüncüyü koyamayız şunun gibi. Bakın şurada. Eyvallah. Ama şöyle bir şey var. Daha önceki birkaç arkadaşta onu yaptım. Şimdi bakın, biz bunu yararak ortadan ikiye böldük. Evet. Ama isterseniz bunu tekrar ortadan, şu yarılmadan kısmından bölebilirsiniz. Evet. Bu sefer 4 tane yapabilirsiniz. Ama şöyle bak Yaşar abi, bir de şey de var. Şimdi biz bu yaptığımız yarma aşı, bir de kabuk altı var. Kabuk altında istediğin kadar yapabilirsin. Mesela bir tane buraya yapabilirsin. Kabuğu çizerek yapıyoruz. Onu daha önce göstermiştim arkadaşlar. Evet. Yandan yapabiliriz. Olmazsa bir tane de buraya kabuk yaparız. Bir tane buraya yapabilirsiniz, bir tane buraya yapabilirsiniz. Buna normalde 3 veya 4 tane rahat yapabilirsiniz. Evet. Ama ideali bu ikisi diyorsun şu anda. Ben bu ideal olarak değil de bu en sağlamı, en garantisi. Diğeri de olabiliyor. Kabuk altı olduğu zaman çivi çakmak gerekiyor. Çünkü bunlar biliyorsunuz, kuşlar gelip hemen bunlara konar. Evet. Bu çünkü sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı zaman burada kallüs oluşumu oluyor arkadaşlar. Kallüs yani birleşme. Şurada bakın, şurası. Evet. Şurada birleşme oluyor. Bunları yaparken yine göstereceğim. Kabukların birbirine mutlaka değmesi gerekiyor. Şart. Eyvallah. Görebiliyor musun Yaşar abi? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bu kalemleri hazırlıyoruz. Dediğim gibi 2 tane göz gitti. Bunda önemli olan, bakın şuradaki kahverengi kabuk kısmının kalması gerekiyor.
Bir de şurada kabuk kalması gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi kabukların birbirine değmesi gerekiyor. Şuradan kalınlaşarak aşağı kısmı ince olarak devam edecek. Şimdi bunu yerine koyuyoruz. Bakın şu fazla kabuk olan kısmı şöyle şuraya koyuyoruz. Şimdi bakın bunun kabuğu kalın. Bununki ince. Hafiften biraz içeride durmasında fayda var arkadaşlar. Direkt sıfırlamayın. Hafiften şöyle, sıfır olmasına gerek yok. Bakın şurada da gördüğünüz gibi bunun kalın kabuğu var. Bu da taze, bunun ince. Hafif içeride olmasında fayda var. Evet, şu anki kalem aşımımız bu. İkinciyi hazırlıyorum. Evet, tekrar bir kalem aşısı yapıyoruz. Kalemimizi hazırlıyoruz. Aşıda arkadaşlar çok acele etmenize gerek yok. Vaktiniz çok. Bakın bu kısmı kabuğunu aldım. Bu kısmı iç kısma koyacaksınız. Şurada bakın, bu da dış kısımda kalacak. Aynı az önceki koyduğumuz gibi arkadaşlar. Şu şekilde. Şuradan gösterebilirim. Ben tutayım Tabii. istersen. Evet, şöyle. Bakın. Buradaki yarık hiç önemli değil. Dediğim gibi bakın, bizim şu anki aşı yaptığımız anacımızın kabuğu kalın. Bizimki ince. Biraz içeri doğru bunu ittiriyoruz arkadaşlar. Şurada kalyus oluşumu olacak. Kalyus birleşme. Kaynaşma. Yabancı olarak kalyus diyorlar. Evet. Şimdi bunları güzelce bantlayacağız. Ortadakini çıkartmam gerekiyor. Evet, şimdi ortadakini ötekilere zarar vermeden çıkartalım Yaşar abi. Sen çekiver onu. Ya da ben çekeyim istersen. Sen gel tut kamerayı. Zannediyorum en zor operasyonlardan biri bu aşı yaparken. Evet. Şimdi evet. Tamam. Oldu. Evet. Tam da istediğim gibi, evet. Zaten bu güzelce bunu sıktı arkadaşlar. Bunun artık üzerine kuş da gelse, başka bir şey de gelse kolay kolay bunlar oynamaz yerinden. Arkadaşlar az önce Yaşar abi buna daha fazla aşı kalemi uygulayabilir miyiz dedi. Ben de olur demiştim. Bakın şu an ben buraya tekrar bir kalem aşısı olan, ama bu sefer bunun gibi yarma değil de kabuk altı yapacağız arkadaşlar. Bundaki amaç şu. Bakın şu kadar bir alanı ben kabuğun altına yerleştireceğim. Onun için kabuğu biraz hazırlıyorum arkadaşlar. Şurası 1, 2, 3 santim kadar bir hazırlama kısmı var. Gördüğünüz gibi bakın neredeyse şu kalemin yarısını aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Flüt ucu gibi oldu, ağzı gibi. Şu kısmında hafif böyle, bakın bu detaydır. Kabuğu kalyus oluşumunu hızlandırır. Çok az ama bakın arkadaşlar. Şöyle hafif birkaç yerde yeşillikler çıkabilir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu ölçüyoruz. Şu kısım tam oturduğu kısım. Bakın şuraya kadar ben bunu elimdeki bıçakla, çakıyla yardım. 3 santimlik bir alan, bakın şurası. Ama burada her zaman bahsettiğim önemli olan arkadaşlar, sizin bıçağa dikkat etmeniz lazım. Çünkü elinize kaçırabilirsiniz. Bunlar keskin aletler. Bakın ucunu görüyorsunuz. Şuraya kadar girdik. Evet. Şu an bıçakla işimiz kalmadı. Bunda tek bir yüzeyli kaldırmanız lazım arkadaşlar, kabuk altında.
Sadece bir kısmını kaldırdım şöyle bakın. Uç kısmıyla. Hazırlamış olduğumuz kalemi kabuğun altına doğru. Buna biz kabuk altı aşısı mı diyoruz? Evet, kabuk altı kalem aşı diye geçiyor abi bu. Bu yarma ile ikisi de bir anda olabilir. Evet, olabilir. Ayrı ayrı da olur. Ayrı ayrı da olur. Sadece bir yüzeyi bunun önemli olan, dediğim gibi. Diğer tarafı kaldırmıyorsunuz. Eyvallah. Bunda dediğim gibi bakın kabuğu kaldırdı. Buna da çivi de çakabilirsiniz. Şu Yaşar abi şuradan gösterebilir misin? Şu kısmının Tabii. arkadaşlar değmesi gerekiyor. Evet, silme oldu bakın. Evet. Şurası. Eyvallah. Kabuğun sadece bir kısmı kalkıyor. Tam bu ortaya isterseniz çivi de çakabilirsiniz. Ya da güzelce bunu sarabilirsiniz. Bantla, Evet. normal elektrik bantıyla sarabiliyoruz. Şimdi bu uzun. Bakın şu dal uzun. Bunu diğerleriyle aynı seviyede kesebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uzun olması çok makbul değil. Şimdi sarma işine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar her zaman söylüyorum. Öncelikle elimizde varsa aşı macunu yoksa su tut var. Su tut kullanabilirsiniz. O da yoksa bu kısmı poşet geçirerek toprak koyabilirsiniz. Toprakla yapabilirsiniz şu şekilde. Ama size önerim toprakta mantar sporları olabilir. O yüzden aşınız riskli olabilir. Bakın o topraklar buraya dolacaktır. Mantar oluşumu olabilir. Uğraşıyorsunuz, en azından temiz yapın. Şimdi benim elimde hiçbir şey yok. Daha doğrusu Yaşar abiye selam vermeye geldik. Aşı yapmaya başladık. Ben bahçeden herhangi bir şey getirmedim. Bakın bunu da ben bütün aşılarımda kullanıyorum. Bir nevi su tut gibi bu da arkadaşlar. Şimdi bu yüzeyleri kapladıktan sonra sıkı bir şekilde kalemleri de saracağım. Kalksın, sorun değil. Hava soğuk olduğu için bantta yapışmıyor. Normalde bunlar iyi yapışır. Sarmak çok önemli. Ne kadar çok sıkarsanız arkadaşlar aşınızın tutturma şansını arttırırsınız. Şimdi biz bunu ipte saracağız. Şu an ben kalkmasın diye şu şekilde sardım. Evet, her şekilde ipi kullanabilirsiniz. Ekstradan ip almanıza gerek yok. Bunu çift kat saracağım arkadaşlar, daha sağlam olsun diye. Daha sonra üzerine yine bant. Bildiğiniz gibi iç içe geçirebilirsiniz şu şekilde. Bakın şöyle. Şimdi bunları çıkartma zamanı ne zaman? Gözlere bakacaksınız. Gözlerin uyanmasına göre değişiyor. Buradaki şu... Evet, gözler. Şimdi hafif bunlara bakın. Su gelmiş yeşil. Şu kabardığını zaman bunların can suyu yürüdüğünü gösterir. Mutlaka çıkarmamız lazım mı bunları? Evet, çıkarmazsak aşı boğulur. Çünkü burada bir gelişme olacak. Bunda çok boğulma olmaz. Neden? Çünkü gövdesi son derece kalın bir gövde. Zamanla zaten 1 ay, 1,5 ay sonra bir bakım yapmamız gerekecek. Bakım esnasında bunlar tekrar çıkartılıyor. Ben yine bantlayacağım. Bakın bazı yerler açık. Bu açık olmaması gerekiyor. Mutlaka kapanması gerekiyor. Çünkü burası dediğim gibi rakım 1200, her an her şey olabilir burada. Kar da yağabilir. Geçmiş yıllarda birçok örneği var. Nisan'da kar yağmıştı değil mi abi? Nisan 23'te falan çok kar yağdı. O yüzden çünkü burası şu an yaralı arkadaşlar. Yani bizim buraya güzelce bir pansuman yapmamız gerekiyor.
donmaması lazım. Aşıyı dondursanız kesilen yeri aşılar da tutmaz. Emekler boşa gider. Zamanla bunu bantla daha iyi oluyor. Ben çünkü bantı daha çok seviyorum. Bugüne kadar belki binlerce yaptım. Mesela 1000 tane yapsam belki 10 tanesi tutmadı ya da 20 tanesi. Genelde kullandığım bu ama aşı macunu kullanıyorum. Aşı macunu tavsiye ederim arkadaşlar. Çok kolay. Hem pratik hem bitkiyi yumuşak tutuyor şu kısımlarını. Yani yumuşak dediğim kalkan görevini görüyor. Araya böceklerin, tozların girmesini engelliyor. Su tut da aynı şekilde ama aşı macunları bu daha zararsız arkadaşlar. Herhangi bir zararı yok bitkiye. Ona göre içinde bitkilere zararlı olabilecek bazı maddeler var. Onları koymuyorlar. Bu bildiğimiz camlarda kullanılan macun değil arkadaşlar. Sırf bunlar için üretilen bitkisel bir macun. Evet, her zamanki gibi bakın şu kısmında herhangi bir kesme yapmadık. O yüzden bunu ellemeye gerek yok. Şu kısımları da kapatıyoruz. Neden? Buralarda da aynı şekilde gövdede su kaybı olabilir. Buraların da soğuk vurabilir. Çünkü buradan kurumaya başladığı zaman aşağı kadar gidebilir. Bunu engellemek için tekrar bantı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu işlerde çalışırken mutlaka 2-3 tane bantınızın olması gerekiyor. 2 tane aşıya bir tane bant gidiyor. Gövde kalınsa daha fazla olabilir. Macunumuz olsaydı şuralara macun sürecektik. Aşı macunu. İşimiz bitecekti. Onlar genellikle kırmızı veya koyu yeşil olabiliyor. Hiç önemli değil. Aynı işi görüyorlar zaten. Sadece dikkat çeksin diye. Çünkü bu dal o uç kısmı boyandığı zaman arkadaşlar bazen kesme işlemi yaparken dikkatsiz oluyoruz. Gözümüze girebilir. Evet Yaşar abi, hayırlı olsun. 3 tane yaptık. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, senin sormak istediğin bir şey var mı Yaşar abi? Yok, çok güzel oldu yani, anlatım da güzel oldu. İnşallah bundan sonra bir ders daha alırsak uygulamaya geçebilir miyiz acaba? Hep Yaşar abiden bahsediyoruz ama Yaşar abi de Eskişehir'in sanatçılarından Teşekkür ediyorum. bir abimiz Yaşar Aydın. Aynı zamanda benim bahçe komşum ve evden komşuyuz. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın, önemli olan kalemlerimizin uyanmaması gerekiyor. Bakın şu şekilde bunu %90, %100'e yakın bir şekilde tutturma olasılığımız var. Bu kalemleri Aralık, Ocak, Şubat'ta alıp saklayabilirsiniz. Eskişehir için söylüyorum. Daha güneyde olan kısımlarda 11. ayda, 12. ayda yapraklar döküldükten sonra alıp saklayabilirsiniz. Çünkü biz bakın Mart'ta aşı yapıyoruz. Antalya'da Aralık'ta, Ocak'ta başlıyor bu kalem aşıları arkadaşlar. Çünkü bize göre en az 1,5-2 ay onlar daha önde. Ona göre ayarlamanız lazım. Gözlerin uyanmamış olması gerekiyor. Bu yarma aşıları, kabuk aşılarını şeyde yapabilirsiniz. Mart'tan sonra Nisan'da da yapabilirsiniz. Ağacın gövdesinde uyanmasında bir sorun yok. Kalemlerin uyanmaması gerekiyor arkadaşlar. Önemli olan buradaki püf noktası bu. Kalemler hiçbir şekilde uyanmamış olması gerekiyor. Aktif olarak 3 veya 4 göz bırakırsınız arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir tane de burada var, 4. Normalde kalemlerin sağlam olduğunu düşünüyorsanız 2 tane, 3 tane gözde bırakabilirsiniz. Bunun 2 tanesi, 1 ve 2 tanesi yarma aşı yapıldı. Bunu da biz kabuk altı kalem aşısı olarak yaptık. İkisini bir gövdede göreceğiz. Benim en çok tercih ettiğim, kaynaması daha iyi olan yarma aşı. Kabuk aşı yapıyorsanız kabuk aşı da çok sağlıklı, çabuk tutuyor ama tam şu yapmış olduğunuz aşının ortasından küçük çıta çivisi çakabilirsiniz arkadaşlar. Çivi çakılmasının sebebi de ne? Kuşlar, serçeler gelip bu dallara konuyorlar arkadaşlar. Koskocaman gövdeye konmayıp gelip bunlara konuyorlar. Bunlar da oynadığı zaman aşınız tutmaz. O yüzden
sıkı bir şekilde bunu bağlamak gerekiyor. Eyvallah. Bu ipi de şimdi burası için söylüyorum arkadaşlar. Zaten bunu göreceksiniz. Gözler sürmeye başladığı zaman 6 ay 7 ay sonra bunu açıp bir bakarsınız şu kısmı. Yıl sonuna doğru tamamen de bunu sökersiniz. Kaynamayın, zaten buradan iyicene kaynamayı göreceksiniz. Bu bantlar buradan şişecektir iyicene böyle. Burada kallüs oluşumu, kaynama oluyor olduğu zaman şu alan iyicene şişecektir böyle arkadaşlar. Aynı bu şekilde şişecektir. Kalemleriniz iyicene canlanacaktır. O zaten size söylüyor beni sök diye. Sökmenize gene gerek yok. Çakıyla şuradan bir çizik, bir tanesinin arkasından bir çizik atarsanız arkadaşlar aşağı kadar çakıyla herhangi bir sorun olmaz. Çünkü bunlar kesileceği için gövde genişleyebilir. Burası dursun arkadaşlar. Bir sene kadar durabilir. Evet arkadaşlar, bakın geçen yıllarda yapılan bir kalem aşısı var. Uç kısma yapılmış. Ağaçlara her zaman gövdesine yapılmıyor. Yan sürgün dallara da yapılabiliyor. Ama burada benim gördüğüm hata şu. Bunların uzamamış olması gerekiyor. Yaşar abi şunu alalım. Hemen aldık. Çünkü ağacın kendi dalları her zaman aşıyı daha da engeller. Evet. Şuraları komple temizliyoruz Yaşar abi. Evet. Şunu da alıyorum. Evet, yan tarafları da alıyoruz. Orası komple alınıyor. Evet. Yapılan aşı hangi cins? Armut. Akça armut. Akça armut. Abi şunu da al istersen. Tamam. Hemen aldık. Çünkü o aşının sağlıklı bir şekilde olmasını istiyorsan. Evet, sonra Yaşar abicim şu aşı altında şunları da alman lazım. Şunları mı? Evet, şunu. Ona gerek yok, o kalabilir. Şunu alalım. Evet arkadaşlar, aşının altı komple alındı. Az önce size söyledim, bakın bant birkaç yıldır duruyor. Şuradan hemen bir tane çizikle, bıçakla bir çizik atıveriyorsunuz. Evet. Şuraya istersen bir testereyle atıver çizik Yaşar abi. Evet. Öyle mi? Evet, çiziver sana zahmet. Tamam, bakın böyle çizdiğiniz zaman bu bant gövde genişledikçe arkadaşlar atacaktır. Almanıza gerek yok. Şurada bir tane kalmış, şunu da alalım Yaşar abi. Bunu da alıyorum. Evet, o çünkü bize ait değil. Yani ağacın kendisi. Evet. Tamam, burası temiz. Evet, aşılığımız iyi gözüküyor. Bayağı sürgün dalları var. Gayet iyi. Evet arkadaşlar, daha önce aşılarda göstermiş olduğum gibi tekrar bunu da her ihtimale karşı dediğim gibi burası rakımı 1200 civarı. Çünkü burada her an kar yağabilir. Dolu olabilir. O yüzden poşetlemekte fayda var. Bazı arkadaşlar poşetin için koyuyorsunuz diye soruyorlar. Poşet arkadaşlar dediğim gibi poşet dolu olduğu zaman kuş gelmiyor. Bunun üzerine konmuyor. Artı buradaki içindeki aşı kalemlerinin daha çabuk uyanmasını sağlıyor. Burası bir nevi sera görevini görüyor şu an. Ama şuradan bir yerden her ihtimale karşı küçük bir delik açmamız gerekiyor. Bakın şöyle elimle küçük bir delik açtım arkadaşlar. Bu içindekiler bunların canlı olduğu için yine hava alışverişi, fotosentez ihtiyacı olacak. Az açık olmasında fayda var. Dediğim gibi öncelikli amacımız poşeti koymamızın sebebi soğuklara karşı kalemlerimizi korumak. İkincisi yağmura karşı kalemlerimizi korumak. Her ne kadar sıkı sarsak da bazen aşı aralarına yağmur girip küflenme olabiliyor, mantar oluşturabiliyor tekrar. O yüzden bunu böyle koyuyoruz. Bu ne zaman poşeti çıkartmamız gerekiyor? Nisan 15'inden sonra, 15-20 gün sonra, bugün Mart'ın 20'si arkadaşlar. Aşağı yukarı bir ay sonra çıkarttığınız zaman işlem tamamdır. Zaten buradaki gözler belli oluyor içinde. Gözlerin uyandığını gördüğünüz zaman poşetleri çıkartabilirsiniz. Poşetin çok uzun süre kalmasına gerek yok. En fazla kalabileceği bir ay civarı falan.